Yıl 2019. Eğer haberleri izlediyseniz veya gazeteleri okuduysanız son günlerde ülkemizin her yerinde, her noktasında depremler yaşanmakta. Çok büyük ve birçoğu ölümlere sebep olmadığı için bilmiyorsunuz. Ama sizce bu depremler neden yaşanıyor? Yoksa HARP projesi faaliyeti mi geçti? Bu videomuzda ülkemizde yaşanmakta olan depremler ve HARP projesiyle ilgili gerçekleri aktaracağım. İyi seyirler. Son günlerde ülkemizde neredeyse her gün defalarca bazen artçı depremlerin 46'ya kadar çıkmakta. Bunların hangi şehirler olduğunu yazmıyorum. Dileyenler haberlere bakabilir veya biraz araştırma yapabilir. Bunun bir benzeri 2017 yılında yaşanmıştı. Ülkenin birçok yerinde defalarca deprem olmuştur. Bunların nedeninin birer komple teorisi adı altında ve gerçek olabilecek bir nedene dayandırarak iki farklı açıklama yapacağım. Birincisi HARP projesidir. Peki bu proje tam olarak nedir ve ne yapar? İlk öncelikle bunu açıklamamız gerek. Şu anki sizlere aktaracağım bilgi tamamıyla Wikipedia'dan alınmıştır. Bunu yapma sebebim bu kaynağın en mantıklı olarak aktarmasıdır. Sonra ise bunların komple teorilerini sizlere aktaracağım. HARP, Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ve kısacası HARP, Amerika Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Alaska Üniversitesi ve Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA tarafından finanse edilmiş ionosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışma, BAE Sistem tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. DARPA, Amerikan ordusu tarafından kurulmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumudur. BAE Sistem ise havacılık ve savunma sanayinde etkinlik gösteren bir İngiliz şirketidir. Dünyanın en büyük şirketlerinden biridir. BAE savunma sanayisinin yanında hava ve uzay sanayisiyle de çalışıyor. Bu bilgileri vermemin nedeni bir önceki videom olan Kürdistan kurulursa ne olur videosunda ince ayrıntılarıyla anlatmadığım ve açıklamayı okumayan insanlar yüzünden ince ince anlatmak sebebimdir. Bundan sonraki videolarımda da bu şekilde yapacağım ve uzun olacak ama başka türlü kimselere yaranamıyoruz. Neyse, HARP'ın amacı iyonosferi analiz ederek radyo iletişim, izleme ve navigasyon için teknolojik iyileştirme potansiyelini araştırmaktır. HARP programı Alaska, Gaskono bölgesinde Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait bir arazi üzerinde yer alan ve büyük, yarı artık bir tesis olan HARP Araştırma İstasyonu'nu işletmektedir. HARP Araştırma İstasyonu'ndaki en önemli ve en meşhur cihaz iyonosferik araştırma aracı IRI'dir. IRI, yüksek frekans bandında çalışan yüksek güçlü bir radyo vericisidir. IRI ile iyonosferin limitli bir bölgesini uyarabilir. VHF ve UHS radarı, Felix-Gate manyetometresi, Dickinson-de indüksiyon manyetometresi gibi diğer aletleri IRI tarafından uyarılan bölgede fiziksel süreçlerin incelemesi için kullanılır. Merkezde yüksek frekansta radyo sinyali yayılabilen toplam 180 adet anten bulunmaktadır. IRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaratılabilir ve zayıf kuzey ışıkları benzeri parlamalar elde etmek mümkündür. HARP istasyonu 1993 yılında faaliyete geçmiş olup şu anki aktif olan IRI 2007 yılında tamamlanmıştır. HARP'ın 2008 yılı itibariyle vergiyle finanse edilmiş 250 milyon dolar harcama gerçekleşmiştir. Mayıs 2013'te de müteahhit değişikliğinin beklenmesi nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirilmiştir. Mayıs 2014'te de
HARP programı bir yıl içerisinde tamamen sona erdirebileceği belirtilmiştir. Ağustos 2015'te de tesis ve tüm ekipmanların Alaska Fairbanks Üniversitesi'ne devredilmiştir. Alaska'daki HARP antenleri, HARP projesi iklim kontrol silahı olması veya yapay deprem, zihin kontrolü yaratabilmesi gibi birçok komple teorisine konu olmuştur. Bilim insanları ve eleştirmenler tarafından bu iddiaların eksik veya hatalı bilgiye dayandığı iddialarının tesisin kabiliyetlerinin çok üzerinde olduğu ve doğa biliminin kapsamının aştığı belirtilmiştir. Stanford Üniversitesi Profesörü, Türk bilim insanı Ümran İnan, Popular Science dergisinde verdiği demeçte iklim kontrolü ile ilgili komple teorilerinin tamamen yanlış bilgiye dayandığını belirtmiştir. Buraya kadar Wikipedia'dan alınan bilgiler eşiğinde olup şimdi ise komple teorilerine geçebiliriz. İlk önce neden ionosfer tabakasında bu çalışmaların yapıldığını anlatmamız gerek. İyonosfer, elektromanyetik dalgaların geçmesi ve iletebilmesi için ihtiyaç duyulan iyonları içeren ve aynı zamanda da elektronların serbest bir şekilde dolaştığı katmandır. Atmosferlerin katmanları arasında bulunan iyonosfer 70 ila 500 kilometrelik dilimde bulunuyor. Kendi içerisinde de farklı tabakaları da ayrılır. Bu tabakaların ışıma ve yansıtma özellikleri göre farklılaşır. İyonosfer zaman içerisinde yükseklik farklılaşmasına uğrar. Bunun nedenleri arasında mevsim değişimi önemli bir etmendir. Radyo dalgalarının bu katman içerisine yansıtılması önemli bir konudur. İyonosfer katmanı içerisinde bulunan gazlar iyon halinde bulunur. Bu sayede de radyo dalgaları iyi bir şekilde iletilir. Katman içerisinde sıcaklık bir hayli yüksek olsa da gazların seyrek dağılımı yüzünden termometrede ölçümleri düşük değerler verir. Yeryüzünde giden bir radyo dalgası bu katmana geldiğinde katmanda bulunan elektronlar ile aynı titreşimi alırlar. Bu titreşim enerji sayesinde elektronlar kendi işlerinde yeni bir düzenlemeye gider ve orijinal radyo dalgasını tekrar oluşturur. Bazı durumlarda ise tam yansıma gerçekleşemez. En iyi durum ise iyonosferde oluşan çarpışma frekansının radyo dalgasına sahip olduğu frekanstan düşük olması ve iyonosferde bulunan elektron yoğunluğunun istenilen seviyede olmasıdır. Bu şartlar sağlanırsa tam yansıma gerçekleşir. HARP'ın amacı iyonosferi analiz ederek radyo iletişim izleme ve navigasyon için teknolojik iyileştirme potansiyelini araştırmaktır demiştim. Bu nedenle de iyonosferde çalışmalarının nedenini mantıksal olarak görüyoruz. Fakat bu kadar yüksek bir enerji üretebilen bir tesis iyonosfere enerjiler gönderip bazı değişiklikler yapabiliyorsa bunun sonucu ne olur? HARP komple teorilerinin iklimleri değiştirdiği söylenmektedir ve bu nedenle de ülkeleri her konuda yıpratabiliyor denilmektedir. Fakat ilk öncelikle hava olayları atmosferin hangi kısımlarında oluştuğunu bilmemiz gerek. Dünyamızı sarıp sarmalayan birçok katman vardır ve bu katmanların her birisi taşımış olduğu özelliklerden dolayı farklı farklı görevlere sahiptirler. Her katmanda farklı farklı olaylar gerçekleşir. Atmosferde hava olayların meydana gelmesi için öncelikle su buharı olması kaçınılmaz bir koşuldur. Atmosferde hava olayları sadece troposfer katmanında meydana gelmektedir. Hava olaylarının troposfer katmanında meydana gelmesinin temel nedeni ise sadece bu katmanda su buharının olmasıdır. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi hava olaylarının meydana gelmesi için su buharı şarttır ve su buharının barınan tek katman da troposfer katmanıdır. Bu katmandaki su buharı sayesinde bulut, kar, sis, yağmur gibi hava olaylarının troposfer katmanında meydana gelmektedir. Yani iyonosfer ile troposfer arasında kilometrelerce fark vardır. Birçok komple teorisinde HARP depremleri yapabildiği gibi hava olaylarını da tetikliyor. İlk öncelikle hava olaylarının bir etkisi olmadığını teorik olarak gördük. Fakat depremleri yapabilmesi için fay hatlarına bir enerji gönderilmesi lazım. Yerin kilometrelerce altında bulunan bu fay hatlarına HARP öyle bir enerji gönderemez. Yani frekans olarak gönderse dahil deprem yaratamaz. Çünkü depremlerin oluşması için bu hatların oynaması gerek. Bu da kolay bir durum değildir. Kısacası HARP ne iklim ne de deprem yaptığı söylenebilir. Unutmayın ki bunlar sadece bizlerin bildiği hususlar. Belki de gerçekten deprem yapamasa bile hava olaylarını değiştirebiliyor olabilir.
Sonuçta sadece onların anlattıkları kadar harp projesini biliyoruz ve yorumlayıp fikir üretebiliyoruz. Her şeyi bir kenara bırakın. Harp etki ediyor veya etmiyor. Artık iklim değişiyor ve hava olayları gittikçe daha çok şiddetli olup yıkımları da büyük oluyor. Biz bu dünyadaki süremizin sonuna gelmeye başladık ve tek sorumlusu da bizleriz. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu öneri sunmak istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.